Merhaba arkadaşlar, yeni iPhone modelleriyle ilgili tüm bilgileri paylaşacağımız yeni videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar, yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına 10 günden az bir zaman kaldı. Yeni modellerle ilgili tüm bilgileri şimdi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle 3 yeni iPhone modeli geliyor. Apple'ın bu sene 3 yeni cihazı olacak. Bunlardan bir tanesi iPhone 9, bir tanesi iPhone XS, bir tanesi de iPhone XS Plus. Öncelikle iPhone 9 modeli tek LCD ekrana sahip model olacak ve bu modelde daha alınabilir düzeylerde, yani daha uygun bir fiyat politikası güdülecek. iPhone 9'un 6.1 inç ekranı LCD olacak. Bu bize gelen bilgilere göre tek LCD ekranlı iPhone olacak bu sene. Bunun tabii ki renk seçenekleri vesaire olacak. Bu modelde iki seçenek var kapasite olarak. Bunlardan bir tanesi 64, diğeri 256 GB ve 3 GB RAM kullanılacak yeni modelde. Ve büyük ihtimalle bu modelde tek kamera kullanılacağı bekleniyor. Büyük ekranlı, uygun fiyatlı, LCD panelli, 3 GB RAM'li ve 256 ile 64 GB kapasite seçenekli yeni bir iPhone'dan bahsediyoruz. Bunun adı iPhone 9 olacak, bir değişiklik olmazsa. Diğer modelimiz, bunun bir üst modeli iPhone XS. Şu anda bildiğimiz iPhone X modelinin birebir aslında aynısı gibi. 5.8 inç ama daha gelişmiş bir versiyon. 4 GB RAM ve yine OLED ekran teknolojisiyle gelecek. Bu modelde 64, 256 ve 512 seçenekleri olması bekleniyor. Bu modelin fiyatı da 899 ila 949 dolar arasında olması bekleniyor. Şu anki veriler bu şekilde. Tabii bu Amerika satış fiyatı. Yani Türkiye'de bu nasıl olur? İşte vergilerle, şunlarla vesaire nasıl bir fiyat çıkar? Onu tam olarak bilemiyoruz ama muhtemelen şu anki iPhone'la, yani iPhone X ile aynı fiyat, belki biraz daha yükseği olabilir gibi geliyor. Ama tepe model bu değil. Aslında bunun bir büyüğü daha var. O da iPhone XS Plus. Yani şu gördüğümüz telefonun tüm özelliklerine sahip, yani yeni versiyonunun tüm özelliklerine sahip ve daha büyük ekranda olanı. Bu modelde 6.5 inç ekran var ve bu telefonda yine 4 GB RAM, arka tarafta çift kamera, OLED ekran, yani iPhone X'teki, gelişmiş olan iPhone XS'teki tüm özelliklerin daha büyük bir telefona entegre edilmiş halini bulacağız. Muhtemelen tepe modeli bu olacak gibi görünüyor ve en yüksek fiyata sahip, en yüksek fiyat etiketine sahip model de bu olacak. Bunun fiyatı da 999 dolar olacak ve tabii ki bu Amerika satış fiyatı. Yani bunun Türkiye'de ve diğer ülkelerde, işte Avrupa bölgesinde vesaire fiyatlar değişecektir. Amerika fiyatları bu şekilde. Bunların üzerine vergiler vesaire, işte ülkelere göre farklı şeyler eklenerek yeni fiyatlar oluşturacak. Her ülkenin kendine göre Apple her mağazasında kendi fiyatlarını oluşturacak ve o fiyatlar üzerinden satışa sunulacak. 12 Eylül'de bunların tamamını, şu anda bu ürünleri gösteremiyoruz ama 12 Eylül'de bu cihazlarla ilgili Apple'ın Türkiye saatiyle 20.00'da, akşam 8'de bir lansmanı olacak. Yeni ürünleri tanıtacaklar ve bunları birlikte tekrar izleyip üzerine yeni bir program çekeceğiz. Onunla ilgili değerlendirmemizi yapacağız. iPhone'larla ilgili tabii sormak istediğiniz bir şey varsa, ben niye size söylüyorum ki? Yeni iPhone'larla ilgili sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Belki burada bazı şeyler atlamış olabiliriz arkadaşlar. Yorum kısmına istediklerinizi sorun. Biz de cevaplarını hemen yazalım. Bu arada son bir şey daha var. Bir önceki videomuzda, burada göreceğiniz ve birazdan göreceğiniz videomuzda soru cevap yapmıştık. Bu sorular içerisinde benim ilk sorduğum bir soru vardı. Hani ölüm defteriniz olsa ne yazarsınız diye. Bununla ilgili bazı yorumlar geliyor. Bazı Instagram'dan da arkadaşlar, sen niye cevap vermedin? Sen olsan ne yazardın? İşte çok zor soru. Birçok insan cevap veremedi falan yazıyor. Ben cevabımı söyleyeyim isterseniz. Ben bir ölüm defterim olsa kendi adımı yazardım. Çünkü biliyorsunuz Death Note'un şöyle bir özelliği var. Nasıl? Yani kişinin sadece adını yazarsan 5 dakika içerisinde kalp kriziyle ölüyor. Ama nasıl öleceğini yazarsan o şekilde ölüyor. Ben şöyle yazardım. İşte Burhan Altınsoy 1000 yaşını doldurduğu gün dünyada barışı sağlamış olarak, birçok gezegeni görmüş ve gezmiş olarak, zamanda yolculuk, zaman makinesini keşfetmiş olarak, dünyada dediğim gibi tekrar barışı sağlamış, yoksulluğu bitirmiş ve huzuru. Tabi burada bir ülke lideri olmaya gerek yok. Bununla ilgili icatlar vesaire yaparsın. Bir yolu vardır ama sonuçta bunu yazdığın zaman bir de son 900 yılını çok mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmiş olarak 1000 yaşına girdiği gün sevdikleriyle beraber zaman makinesiyle şu ana gelip burada huzurlu bir şekilde ölecek diye yazardım. Şimdi bekleyelim bakalım oluyor mu? Olmadı. Demek ki ölüm defterine yazdığımız şeyler olmuyor. Demek ki o kadar da büyütecek bir şey yokmuş arkadaşlar. Ama ben böyle yazardım. Bunu yorumda da yazarım daha detaylı bir şekilde. Şu an çünkü doğaçlama çıktı bu. Hani programa girmeden önce biraz yorumlara bakmıştım. Her programın sonunda da bir yorum cevaplamak istiyorum aslında mümkün olduğunca. Onun dışında iPhone'larla ilgili, yeni modellerle ilgili aklınıza gelen tüm soruları lütfen yorum olarak yazın. Hepsini dediğim gibi cevaplayacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.